Beynelmilel Dağarcık kanalının misafir odasındaki ilk videosuna hoş geldiniz. Bugün Fransa'nın Paris şehrinden bir elit tayfadan bir konuğumuz var. Nasip. Kendisi avukat, o kendi tanıtacak nedir ne olduğunu. Ondan her şeyi dinleyeceğiz. İlk videoyu Paris'ten alalım dedim çünkü hani elit şeyden başlarsak belki elitler izler sonra video yayılır falan, öyle amaçlar gidiyoruz. Hoş geldin diyelim. Dinliyorum seni. Nesin, necisin, Fransa'da, Paris'te ne yapıyorsun? Dinliyoruz, sendeyiz. Evet, Paris'ten kanala katıldım. Güzel bir davet üzerine. Daha önce de misafir olarak blogunda yazmıştım. Kendim avukatım. Evet, maalesef Müslüm'ü bu sektöre atan kişilerden birisiyim sanırım. Bayağı cesaretlendirdim video çekmesi konusunda. Suçlu benim o konuda. Meslektaşız aynı zamanda. Avukatlık yapıyorum Ankara'da. Burada Sorbonne Üniversitesi'nden kabul alınca geldim. Başlangıçta Erasmus programıyla geldim. Aynı zamanda Hacettepe'de yüksek lisansım devam ettiği için. Ondan sonra buranın Sorbonne'un kendi formasyonundan da kabul aldım. Kamu hukukunda yüksek lisans yapıyorum. Bu şekilde kısaca. Paris'teyim, yaklaşık 1,5 sene oldu. Haziran'a kadar da en az buradayım. Şimdi Sorbonne dedin arada. Bu Sorbonne Üniversitesi şu dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan, nezih öğrencilerin kabul edildiği üniversite olan Sorbonne değil mi? O öğrencilerden birisi miyim bilmiyorum ama evet, yaklaşık 1200 kuruluş tarihli. Dünya üniversiteler sıralamasında ilk yüzde olan üniversitelerden birisi. Hukuk fakültesi üzerinde de bayağı başarılı. Şimdi üniversitede sen tezi falan herhalde Fransızca yazacaksın ya da nasıl gittin? Fransızcan var mıydı yok muydu? Şu an ne durumda Fransızcan? Güzel bir nokta. Üniversitenin eğitim dili tamamen Fransızca. Yani dersler %100 Fransızca. Beraber olduğumuz kişiler şu an ağırlıklı olarak Fransızlar. Yani birkaç tane Brezilyalı var ve başka milletlerden insanlar var. Onun dışında tamamen Fransız öğrenciler. Burada okumuş kişiler. Tamam, Sorbonne'da okumuş değil. O yüzden biraz daha avantajlıyız. Çünkü Sorbonne'da okumuş, artık Sorbonne'da yüksek lisans yapan adam nezdinde bir hiçsin yani. Kabul görmüyorsun, sıfırsın. Ama eğitim dili Fransızca, evet. Hayli de zorluyor akademik Fransızca. Ama seviye olarak ne durum? Durum nedir Fransızca'da? Fransızca zor. Geldiğimde A2 seviyesindeydim. Geldikten sonra 5 ay kadar bir kurs takip ettim. C1 seviyesi yeterli istiyor Sorbonne. Fransızca öğrenen birisi geldiği zaman, ayrıca hukuk noktasında bir Fransızca eğitiminden geçmeden bölüme girdiği zaman zorluklar yaşanıyor. Girdiğim ilk sınavdan... Ne oldu, ne bitti orada? Ya girdiğim ilk sınavdan 5 aldım. 5 iyi. 5 ilkokuldaki puanlama gibi 5 düşünme ya. Pek iyi olan 5 değil. 20 üzerinden 5 aldım. Herhangi bir Fransız benim sunduğum kağıdı sunsa 0 alır mıydı alamaz mıydı bilmiyorum. Hani bir yapılmaması gereken her şeyi yapmışım sınav kağıdında. Şu an o sınav kağıdını hala saklıyorum. Benim için güzel bir anı. Şöyle bir şey paylaştırdın. Onu ben hatırlatarak sorayım. Sınav kağıtlarının bir köşesine bir işaret atıyormuşsun. Ben yabancı öğrenciyim, ne olur acıyın bana, fazladan puan ver. Evet. Yabancı öğrenciler için bir kutucuk var. Yabancı öğrenciysen işaretliyorsun. İşte kutucuğu gördüğümde çok sevinmiştim. Hatta geldiğimde mesela ismimi sınav kağıtlarında bilerek yumuşak Y'yi ve büyük E'yi bastırarak böyle kalınca yazıyordum ki yabancı olduğumu anlasınlar diye. Sonradan baktım vizelerde ve finallerde köşede bir kutucuk var. Yabancıysanız işaretleyin gibi. Herhalde dedim bize kıyak geçecekler yani. Yabancı olunca okurken işte bol keseden dağıtacaklar falan. 5 alınca öyle olmadığını anladım. Hocaların tutumu nasıl, ne yapıyorlar, ne diyorlar? Şimdi bizim üniversitedeki Türk hocalarla karşılaştırsan ne dersin? Nasıl bir farklılıklar var? Şöyle, hocalar gerçekten sıcakkanlı ve cana yakın. Dersin hocası adam böyle çok karizma şekil, derse geliyor, espriler vesaire. Sınavına gireceğim tam. Sınavdan önce lavaboya gittim, elimi yıkıyorum. Adam tuvaletten çıktı. Ondan sonra merhaba dedim. Adam şaşırdı böyle, şok oldu. Merhaba dedi. Sonra ben abarttım işi. Nasılsınız dedim. İyiyim dedi. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Tuvaletin ortasında muhabbet ediyoruz. Adam bir yandan elini yıkıyor. Ben bir yandan elimi kuruluyorum falan. Sonra adama da bir mail atmıştım. Dedim elektronik sporlarla ilgileniyorum. Size dedim bununla ilgili bir mail atmıştım. Ama görmediniz herhalde falan dedim. Bir de iğneliyorum böyle adamı tuvaletin ortasında. Sonra dedi dedi normalde görünce cevap veriyorum falan. Gözden kaçırmışımdır herhalde. Tekrar atabilir misiniz dedi. Dedim atarım. Akşamında attım. Gerçekten de adam hemen döndü. Bir daha tuvalette kıstırmasın diye, bilmiyorum ama. Hocam yalnız bu anlattığında senaryosu aklıma geldi. Şimdi üniversitelerde öğrenciler vardır. Hocanın peşinden ayrılmayan yılışık öğrenciler olur. Hocayı böyle lavaboda kıstırmış. Nasılsınız hocam? İyiyim. Ben de iyiyim hocam. Teşekkür ederim falan böyle. Hocam sınavları okudunuz mu hocam? Fransa'da hayatımda bulunduğum sayı 2 kere. 2 kere Paris'teydim. İkisinde de şuna rastladım. İnsanlar, Fransızca konuşan insanlar biraz dil konusunda aşırı milliyetçi diyeyim tırnak içerisinde.
Çünkü işte otoparka girdik. Otopark gişesinde bir şey soracağız. Otomattan kart almamız gerekiyor. Nereden alacağız bilmiyorum. Bir kadın geçiyordu ama kadın çok elegant, çok şık. Tam dedim ya bu Fransız, sordum. Excuse me dedim. No thanks dedi. Böyle hani şey oldu hiç. Hani o kadar mı reziliz ya durumda. Ya şöyleler, ilk başta geldiğimde Fransızca konuşmaya çalışıyorum. İngilizce kullanmamaya çalıştım. Giriyorsun bir restorana, Fransızca bir şeyler soruyorsun. Adam senin yabancı olduğunu anlayınca, ya Fransızca konuşamadığını görünce bu defa o başlıyor İngilizce konuşmaya. Ama şöyle bir problem var. Tamam, benim Fransızcam iyi değil, ben bunu kabul ediyorum ama senin İngilizcen benim Fransızcamdan daha berbat. Sen niye bunu kabul etmiyorsun? Ben de sana o zaman sen İngilizce konuştuğunda tekrar ben de sana berbat Fransızcamla Fransızca mı cevap vermeliyim yani? Dil konusunda hassaslar. Senden mükemmel bir Molière Fransızcası bekliyorlar. Ama öyle değil yani. Fransızca en azından seni anlayabilmesine dua etmeleri gerekirken mükemmel bir Fransızca bekliyorlar. Evet, hayli milliyetçiler yani dil konusunda. Diyeyim çünkü bir de şöyle bir şey var Fransızca ile alakalı. Sayıları sayarken herhalde çok farklı bir sistematik kullanıyormuşsunuz. Konuya hiç gelmeyeceksin o diye umuyordum ama maalesef öyle bir problemimiz var. Hala mesela markete gittiğimde korkuyorum ki para üstü böyle veya ödemem gereken tutar 3.89, 3.96 gibi bir şey olmasın diye çok korkuyorum. 60'tan itibaren çok farklı bir sayı sayma metotları var. 70 derken mesela 60 artı 10 diyorsun. İşte 76 diyeceksen mesela 60 artı 10 artı 6 diyorsun. 80'lere çıktığın zaman daha da bir karmaşıklaşıyor. 4 kere 20 diyorsun mesela 80 için. 4 çarpı 20. İşte 86 diyeceğin zaman 4 çarpı 20 artı 6 diyorsun. Zaten 90'lar tamamen curcuna. 96 demek yani 96 diyebilmeyi itiraf ediyorum. Hala 98'i bir çırpıda söyleyemiyorum. 4 çarpı 20 artı 10 artı 6. Ya Fransızca konuşabilmek için belli bir matematik seviyesini geçmiş olmak gerekiyor. Yoksa sayıları söyleyemiyorsun. Yani marketten alışverişini tamamlayamıyorsun. Ama senin için kolaydır da. Çünkü şöyle Türkçe'de 6000 tane falan büyük Türkçe sözlükte 6000 civarı Fransızca kelime varmış. Fransızca kökenli kelime varmış. Bunu görüyorsun, çok saçma sapan kelimeleri almışız. Yani robe de chambre almışız abi. Robe de chambre ne? Tornavida, plakar, jandarma, yani böyle abuk subuk şeyleri almışız. Ama evet, buraya ilk geldiğimde bana verilen tavsiyelerden birisi oydu. Herhangi bir kelimeyi bilmediğin zaman Türkçesini söyle. Tutma ihtimali var. Yani kelime neydi diye düşünmektense Türkçesini söyle. En azından belki tutar. Ya, Türklerin durumu ne? Ya da Türklere bakış açılarına burada Türk dediğin zaman aklına iki sektör geliyor. Birincisi inşaat, ikincisi de terzilik. Gerçi üç taneymiş pardon. Üçüncüsü de kebap. Yani Türk dediğin zaman ya inşaatta amelesindir, dikiş nakışta ustasındır ya da kebap yapıyorsundur yani. Kebabı gerçekten çok seviyorlar. Yani sadece amelelik noktasında değil, daha sonrasında işte inşaat şefliği, şantiye şefliği, inşaatın her alanında, daha sonra mühendislikler vesaire her alanında inşaat deyince akla gelen milliyetlerdeniz. ev noktasında durum ne? Şimdi kira ne ödüyorum? Mesela burada ben aylık bir dakika burada 400 ödüyorum. Millet çok ucuz diyor. 400 euro ödüyorum. Sen ne ödüyorsun? Ev konusu yani Paris'te en büyük problemlerden birisi. Buraya gelmeden önce hayal ettiğim bir fare deliğinde yaşamaktı. Çünkü yasa 9 metrekareye kadar ev kabul ediyor. Yani 9 metrekareye kadar olan yerler için kira kontratı yapabiliyorsun. O yüzden yani nerelere ev yaptığını hayal dahi edemezsin. Böyle 7. katlar, 8. katlar, asansörsüz yerler. Yani bizdeki böyle nasıl diyeyim depo diyeceğin yerlere bir masa atmışlar, bir yatak atmışlar. Öğrenciye kiralık diye sunuyorlar. İçerisinde tuvalet, banyo yok. 7 kat inmen gerekiyor. Tuvalete gidiyorsun, ihtiyaç gideriyorsun, elini yıkıyorsun, tekrar yukarıya çıkıyorsun. Paris'in içerisinde evler, daha doğrusu ev dediğim oda kiraları 800 Euro'dan başlıyor. 700-800 Euro civarında ve bunlar 12-13 metrekarelik ev diyemeyeceğim yani, bölümler diyeyim ya, kısımlar diyeyim yani. Ev değil çünkü gerçekten. Bu evi falan nasıl buluyorsun? Nasıl buldun? O işler nasıl gelişti? Paris'te ev bulabilmek bazen böyle mucizelerle açıklanıyor. Çünkü bir stüdyo daire boşaldığı zaman en az 30 tane taliplisi var. Ve Paris'te ev tutabilmek için birincisi oturum belgesini sunman gerekiyor. İkincisi iş kontratının olması gerekiyor. Çalışamazsan ev kiralayamazsın. Net. Üçüncüsü evet banka hesabının olması gerekiyor. Bunların hepsini topluyorsun, evrakları. Gidip ev sahibine sunuyorsun dosyanı. Bildiğin böyle iş başvurusu yapar gibi ev başvurusu yapıyorsun.
Ondan sonra seninle beraber başvuran 30 kişi, 40 kişi, 50 kişi, artık kaç kişiyse, ev sahibi hepinizi bir arada görüyor. Size bir ev gezdirme günü veriyor. Toplanıyorsun böyle cümbür cemaat, 30 kişi evi geziyorsun. Ondan sonra diyor ki tamam diyor, size haber vereceğiz diyor. Eğer iş kontratın yoksa, iş akdin yoksa bir tane kefil bulman gerekiyor. Ben ilk geldiğimde 3 hafta hostelde konakladım. O yüzden hayli zordu ve masraflıydı. Sonrasında ne yapabilirim diye düşünürken ajansa denk geldim. Dosyayı yükledim. Ondan sonra mülakata çağırdılar. Gittim ajansa. Bayağı bir beklemeniz gerekir dedi. Çok ümitli olmayın dedi. Çıktım. 3 gün sonra telefonum çaldı. Dediler size uygun birini bulduk. İngilizce konuşuyor mu? Konuşuyor. Kim? İşte birisi var, evini kiralamak istiyor. Adresi bir gönderdiler. Paris 1. Paris 1 ama herkesin hayali böyle. Louvre Müzesi'nin yakınındasın filan. Yürüyerek Şanzelize'ye gidiyorsun vesaire. Çıkıp böyle sabahları nehir kenarında koşuyorsun. Dedim tamam. Geldim eve. Zili çaldım, işte girdim. Eski tarz böyle asansör, filmlerden çıkmış. Çıktım 5. kat, kapıyı çaldım. Bir tane kadın açtı kapıyı. Dedim herhalde tamam, bununla yaşayacağız. İyi dedim, en azından öyle yatalak, yardıma, bakıma muhtaç birisi değil. Bakımlı da birisi. Tamam dedim. Dedi annem içeride dedi, sizi bekliyor. Aha dedim. Tamam dedim. Şu an onun odasını kiraladım. Şanslıyım ya. Paris'in en şanslı öğrencilerindenim diyeyim. Neyse Hacım, çok geç oldu. Dışarısı karanlık. Şimdi tırsmaya da başladım. Dur. Karanlık deyince sana çok önemli bir şey anlatmam lazım. Buraya ilk geldim, Paris'e. Zaten böyle gelmeden önce internetten okuyorum. Metrosu sidik kokan şehir. Yani utandım ben. Ben başkası adına utandım. Nasıl bu şehre bunu söyletebilirler diye. Bir gün akşam eve dönüyorum, saat 11, 11.30 gibi, bayağı da geç. İndim metro istasyonundan aşağıya. 2 tane böyle yahi arkadaş, affedersin, orada bevle diyorlar. Ben de bir anda böyle şehir zabıtalığına soyundum. Bana neyse anasını satayım. Çat pat Fransızcam var böyle. Siz dedim ne yapıyorsunuz lan dedim. Utanmıyor musunuz dedim, işte şehri bu hale getirmeye falan. Abi sana ne, şehrin zabıtası sen misin ya? Bir anda öyle bir kimliğe büründüm. Niyeyse bilmiyorum. Bir de tekim, adamlar 2 kişi. Ondan sonra dedi sen kim oluyorsun filan, bir şeyler söylüyorlar, ben anlamıyorum. Sinirlenemiyorum da, hani anlamadığım için adam belki övüyor yani, küfür ediyor, sağlam küfür ediyor, anlamıyorum ben. Ondan sonra ilk böyle Paris'teki arbedemi orada yaşamıştım. Saçma sapan bir muhabbet, adam metro durağına işiyor diye geliyor. Bir tane Türk kavga çıkarıyor. Saçma sapan bir muhabbet. Neyse efendim, çok teşekkür ediyoruz. Misafir Odası'nın ilk videosuna Avrupa'nın göbeğinden, Fransa'nın göbeğinden, Paris'in göbeğinden katkı verdiğin için, misafir olduğun için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim güzel ve nazik davet için. Gerçekten memnun oldum. Kanalı ilgiyle takip ediyoruz. Kanala şuradan abone ol. Hayır, yok öyle bir şeyimiz yok. Kanalda hiç öyle bir şey. Beğenmeyi ve yorum yapmayı. Şurada beğen butonuna tıklayın. Şurada abone ol'a tıklayın falan. Yani. Hayır, yok öyle bir şey yok. Ama valla muhabbet bence çok iyi oldu. Diğer zamanlarda hem sen hem bir müsait olduğumuzda ikinci versiyonunu yapalım bunun.